Merhaba, Perilerin Bahçesi'nde bugün günün konusu Japon akça ağaçları nasıl budanır? Perilerin Bahçesi içerisinde çok sayıda Japon akça ağacı bulunmakta. 1 yaş, 2 yaş, 10 yaşından büyük. Bu görmüş olduğunuz 11 yaşında bir Japon akça ağacı. Kelebek Japon akça ağacı. Botanik ismi Acer palmatum butterfly. Şimdi bu Japon akça ağacının budamasını yapacağız. Japon akça ağaçları peyzajda çok kullanılan çok özel bitkiler. Özellikle bonsai ve topiary'de oldukça fazla kullanılır. Burada şimdi bakın çok gövdeli bir Japon akça ağacı. Burada ben 3 gövde üzerinden büyüttüm. Daha sonra bir gövde daha çıktı. Toplamda 4 gövdesi olan bir Japon akça ağacı. Bakın. Gövdelere bakalım. 1, 2, 3, 4 gövde üzerinden büyütüyorum. Burada yapmamız gereken birbirine değen, bakın şurada birbirine değen dalları tek tek çıkarmak. Özellikle bakın şurada kalın dallar var. Bunları öncelikle birbirine değen dalları çıkarıyoruz. Ki birbirine değen dalların en büyük sıkıntısı şu. Bakın burada yine birbirine değen bir dalımız var. Bunları çıkarıp tek tek Japon akça ağaçları çok ince dallı, çok sıkı form oluşturuyor. Dolayısıyla bakın şu kısım dağılmış. Bunu yarım santimetre kısımdan çıkarıyorum. Bakın bunlar hep birbirine değiyor. Bunları tek tek çıkaracağım. Kesim yapacağım. Bakın burada birbirine değen yine bir dalımız var. Görüyorsunuz bakın şu dal. Burada birbirine temas ediyor. Bunu ayırmam gerekiyor. Bakın şuradan ben çıkaracağım bunu. Bunu buradan çıkardım. Bakın şu yine dışa gidiyor. Bunu buradan kesmem gerekiyor. Şöyle bakın şu uçları hep kesiyorum. Yani çok dallı olduğu için birbirine değiyor. Bunlar mutlaka birbirinden uzaklaştırmanız gerekiyor. Çünkü Japon akça ağaçları genelde çok sıkı formludur. Bunları bu şekilde uç budaması yaparak ayırmamız gerekiyor. Bakın bunlar tek tek şimdi çok Japon akça ağaçlarını budamak çok zaman alan bir budama. Şu şekilde bakın küçük bir makasım var. Bu makasla bu şekilde tek tek şu değen kısımları çıkarmam gerekiyor. Tek tek bunları çıkarıyoruz. Bakın şunlar hep birbirine değiyor. Yani bu şekilde tek tek değen kısımları hepsini çıkarıyorum. Ve uç kesimi yapıyorum. Daha sıkı form elde etmek için. Değen kısımları çıkarıyorum. Daha sıkı form elde etmek için. Bakın şurada kuruyan kısımlar var. Bunları bir alttan kesiyorum. Şu kuruyan kısımları çıkarıyorum komple. Bakın. Bu kuruyan kısımları çıkaracağım. Bu küçük makasla küçük dalcıkları uç kısmından birbirine değen kısımlarını, kuruyan kısımlarını daha sıkı form elde etmek için uç kesimleri yaparak bu şekilde tek tek kesimler yapacağım. Bakın. Bu makasla daha rahat oluyor. Çünkü bu şekilde uç kesimlerini yapmamız gerekiyor ki daha sıkı, daha yoğun, kompakt bir yapı elde edelim Japon akça ağacımızda. Japon akça ağaçları bakımı son derece zor. Şöyle ki çok hassas bitkiler olduğu için sığ kök yapısına sahip ve çok uzun ömürlüler ve yavaş büyüyen bir tür. O yüzden köklerinin sığ olmasından dolayı çok iyi bakmanız gerekiyor. Kuruma ihtimali, işte iyi beslenemediği zaman Japon akça ağaçlarının ölme ihtimalleri var. O yüzden bitkinizi kaybetmemek için bitkinize çok iyi bakmanız gerekiyor. Bu şekilde budamayı devam ettireceğim ben.
Bakın burada birbirine değen dallar var. Bunların hepsini çıkarmam gerekiyor. Büyük makasımı alıyorum. Bakın burada birbirine değen kısımlar var. Ağaç birbirine değmiş. Bakın şu içteki kısımları çıkarıyorum. Bunların hepsini çıkarmam gerekir. Şu kuruyan kısımları, uç kesimlerini yapıyorum. Bakın burada da var, kuruyan bir kısım var. Kuruyan kısımları komple çıkarıyorum. Bakın. Japon akça ağaçlarını yıllık mutlaka makaslamanız gerekiyor. Çok emek isteyen ağaçlar. Ve tabii ki muhteşem yaprakları var. Yaprakları bambaşka. Yaprakları peyzajda ayrı bir güzellik. Bakın buralarda değen kısımlar yok. Şuralarda var bakın. Bunları tek tek çıkarıyorum. Yani şu gövde üzerinden başlamak gerekirse bakın değen kısımları çıkarmamız gerekiyor. Bakın fazla güzel gelişmiş. Hafiften uç kesimleri de yapıyorum ki daha yoğun bir yapraklanma ve dallanma olsun diye. Tek tek uç kesimlerini bu şekilde yapıyorum. Evet. Şu dalımıza geçiyorum. Bakın tek tek uç kesimleri yapıyorum. Şu değen kısım var. Bunu buradan çıkarıyorum. Ta dipten çıkarıyorum bunu. Burayla ilgileniyorum. Bu kısmın budamasını yapıp size göstermek istiyorum. O yüzden burayı bayağı uzun sürüyor çünkü. Yaklaşık bunun budaması bir 2 saatimi alacak. Ben bir kısmını, görüntüsünü sizlerle paylaşayım istiyorum. Bakın şurada da gelişen bir dal var. Bunu dipten çıkarıyorum. İleride şu benim gövdeme temas edecek çünkü bu. Bunu da buradan çıkardım. Bunlarda bu uç kesimi yapıyorum. Değen kısımları çıkarıyorum. Bakın bu şekilde birbirine değmeyecek şekilde ve birçok dalda uç kesimi yaparak budamayı devam ettiriyorum. Ben budamaya devam edeceğim. Kaydı şu an kapatıyorum. Bitince tekrar bir çekim yapacağım. Evet. Budamamız sona erdi. Budanmış halini sizlerle paylaşmak istiyorum, en son halini. Bakın tüm kuru dalların hepsini çıkardım. Kuru dal kesinlikle kalmayacak. Mutlaka oluyor Japon akça ağacında kuru dallar. Bunların hepsini çıkarmanız gerekiyor. Japon akça ağacı yapraksız haliyle de mükemmel. Gördüğünüz gibi çok yoğun bir dallanması var. Yapraklı halini yine yaz budaması da yapacağım. Bunu da sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.